Herkese merhaba. Bu Excel eğitim videosunda Excel'in koşullu biçimlendirme ve onay kutusu yani checkbox özelliklerini kullanarak güzel bir tablo highlight işlemi yapalım. Yani seçtiğimiz onay kutusunun satırını bu şekilde istediğimiz dolgu renginde belirginleştirmeyi göstereceğim. Bittiğinde bu şekilde olacak. Yani şöyle özetleyeyim. Burada onay kutuları var. Onay kutularını işaretleyince örneğin bir to do list yani yapılacaklar listesi olduğunu düşünün bunun. Tabii başka şeyler de olabilir. İşaretlediğiniz zaman istediğiniz bir renge ilgili koşullu biçimlendirme aralığını seçerek bu şekilde son halini alacak. Buradan devam edelim. Öncelikle onay kutusunu nereden ekliyorduk? Şöyle ekle onay kutusu Excel 365'e gelen bir özellik. Daha önceki Excel versiyonlarında şöyle bir şey vardı. Geliştiriciden buna benzer bir onay kutusu bu şekilde çizilerek yapılıyordu. Şimdi Excel 365'te bu ayrı bir bölümden yapılabiliyor. Eklemek istediğimiz alanı seçtik. Onay kutusunu işaretledik. Onay kutusu daha önceki videolarımda da var. Birkaç onay kutusu video. Onları izleyebilirsiniz. Aynı zamanda nasıl çalışıyordu? İşte bunu işaretlemezseniz yanlış, işaretleyince de doğru. 1 ve 0 mantığıyla çalışıyor yani. Bundan faydalanacağız. Şimdi şurada da belirttim aslında. Hani de çektiğim videoların şöyle bir hangi özellikleri kullandığımı sayfanın belirli bir bölümünde burada gösteriyorum. Burada da ne kullanmışız? Koşullu biçimlendirme. Koşullu biçimlendirmede işte hangi aralığı koşullu biçimlendireceğimizi yazacağız ve yeni kural oluşturda hangi formülü yazacağımızı bu şekilde yapacağız. Şimdi öncelikle koşullu biçimlendirmek istediğim alanı seçmem lazım. O da şuradan B4 ile L24 aralığı. Pardon L27 aralığı. Yani L24 de olabilir. Buraya bu sayfada olduğu için bu şekilde düzelteyim. Hani daha sonra çünkü paylaşıyorum bu dosyaları. Yorum kısmında yanlışlık olmasın. Ondan önce bir şey unuttum. Bu tablomuz biliyorsunuz Excel'in tablo mantığında gözükmüyor. Yani Excel'in tablo mantığı neydi? Burada tablonun en köşesinde şöyle kalp işareti gibi, mavi bir kalp işareti gibi bir şey olması lazımdı. Bunun için de kısa yolumuz Ctrl L. Bakın tablo oluştu diyor. Eğer kısa yol kullanmak istemiyorsanız da tablo olarak biçimlendir. Giriş ve tablo olarak biçimlendir. Şuradan da yapabilirsiniz. Ben şimdi oraya girmeyeyim. Ctrl L ile devam edeyim. Tablomuz satır bilgileri içeriyor diyor. Yani tablomuz tüm başlıkları varsa bu işareti zaten varsayılan olarak geliyor. Tamam diyelim. Evet bu şekilde bir tablomuz oluştu. Ben buradaki mavilikleri falan hani kaldırmak istiyorum aslında. Öyle bir daha sade bir tablom olsun istiyorum. O yüzden şunu işaretleyeceğim stil olarak. Şöyle şunu yakınlaştırıp göstereyim. İşte dediğim gibi bu tablonun sağ alt köşesinde bir kalp, mavi bir kalp işareti varsa bu tablo demektir. Excel'in tablo mantığında. Bunun avantajları nedir? Onun olduğu videomu da izlemenizi tavsiye ederim. Şöyle ne diyordum? Evet yani bunun avantajı mesela bir satır daha eklerseniz buraya bir veri daha eklerseniz otomatik
yukarıdaki şekilde ekleniyor. Daha birçok avantajı var. O videoyu izlerseniz, izlemek isterseniz onu da izleyebilirsiniz. Şimdi gelelim seçimimize. Şöyle alanımızı seçiyoruz. B4 ve L24 arasını seçtik. Koşullu biçimlendirme kullanacağız dedik. Koşullu biçimlendirmeyi açıyorum. Yeni kural yazacağım. Biçimlendirilecek hücreleri belirlemek için formül kullanı işaretliyor. Bunu birçok yerde kullanıyoruz. Şimdi burada bana hangi formülü kullanmak istiyorsun diyor. Hangi formülü koşullu biçimlendireyim diyor aslında. Tercümesi bu. Ben de diyorum ki Excel'e buradaki B4'ü al. Yalnız sütunu sabitle, satırlar değişsin diye sütunu sabitlemem lazım. O yüzden sütunun başındaki yani harfin başındaki dolar işaretini sadece bırakıyorum. Satırlar serbest kalacak. Bunun sebebi de koşullu biçimlendirmede aşağıdaki satırların da etkilenmesi için. Eşittir doğru. Niye doğru yazıyorum? Çünkü demin de söylediğim gibi checkbox yani onay kutusu basit bir mantıkla çalışıyor. İşaretlersen doğru, işaretlemediğin zaman yanlış. Şimdi ben bunu biçimlendirmek istiyorum. İşte ne yapayım? Şimdi bunu dolgu rengi. Deminki yeşildi. Hadi bu da mavi olsun. Şöyle açık mavi. Şu maviden ya da. Yani isterseniz burada işte kenarlık koyabilirsiniz. Yazı tipini değiştirebilirsiniz vesaire. Onlara girmiyorum şimdi. Video uzamasın diye. Şöyle tamam diyelim. Tamam diyelim. Evet. Şu anda hiçbir onay kutusu işaretli değil. Birazdan onay kutusunu işaretleyince göreceksiniz. Şimdi şunu kaldırayım. Şöyle işaretleyeyim bakın. İşaretlediğim anda ilgili onay kutusunun olduğu satır tamamen benim seçtiğim alana kadar, yani şurada koşullu biçimlendirmede belirlediğim alana kadar ne yapmış oluyor? İşaretlenmiş oluyor. Tablo olarak belirlemenin avantajı ne demiştik? Mesela şöyle göstereyim. Mesela şuraya veri girdim diyelim ki. Bakın. Buraya da herhangi bir tarih gireyim. Bunu da kopyalayayım. Otomatik olarak o tablonun özelliklerini aşağı doğru, yeni girilen satıra doğru genişletiyor. Yani işte şurayı kopyalayayım. Şimdi şey yapmayayım. Şuradan Ctrl D ile. Yani tablo olarak biçimlendirmenin birçok faydası var Excel tablolarımızı. Onu da belirtmiş olayım böylece. Evet. Örnek dosyayı videonun YouTube'daki yorum kısmına ekleyeceğim. İndirmek isterseniz oradaki linke, bağlantıya tıklayarak indirebilirsiniz. Dediğim gibi sadece yapılacaklar listesi değil, checklist yani herhangi bir işte kullanılabilir. İşte çalıştığınız departmana bağlı olarak veya öğrenciyseniz derslerinizde, ders programlarınızda kullanabilirsiniz gibi. Artık o sizin bileceğiniz bir iş. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.